Merhaba değerli izleyiciler. Fiziksel evren ve zihin paradoksu konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda bilincin kuantum mekaniksel yorumu üzerinde geliştirilmiş olan kapsamlı düşüncelere değineceğiz. Bilincin kuantum mekaniksel yorumu bir paradigma değişiminin eşiğinde duran, kuantum mekaniğini bilincin modellenmesinde kullanan bir diyalogtur. Sinir bilimciler bilincin sırlarının sinir ağlarında yattığını öne sürüyorlar. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve benlik duygumuzu doğuran kodu çözmek için beyne nöronlar arası ağlar seviyesinde bakmanın önemine inanıyorlar. Bu bağlamda duruşları nettir. Zihni anlamak için beynin yapısal ve fonksiyonel kısımlarını anlamamız gerektiğini iddia etmektedirler. Buna karşılık bir grup ileri görüşlü fizikçi ise radikal bir hipotez öne sürüyor. Kuantum teorisinin yasalarının bilincin dinamiklerinde çok önemli bir rol oynayabileceği hipotezini. Bu bakış açısı kuantum mekaniğinin mikroskobik dünyasının parçacıkları ve dalgaları, dolanıklıkları ve süperpozisyonlarıyla bilinç olarak bildiğimiz fenomeni üretmek için beyindeki nöronlarla etkileşime girebileceğini öne süren büyüleyici bir manzara sunuyor. Bu söylemin merkezinde zihin ve maddenin ayrılmaz doğası yer almaktadır. Bir doğa harikası olan insan beyni yalnızca makroskopik düzeyde karmaşık bir fiziksel sistem olarak çalışmakla kalmaz, aynı zamanda mikroskobik kuantum aleminde de görev alır. Beynin bu ikili yönü bilinçli deneyimimizi potansiyel olarak şekillendirebilecek sinirsel uyarıların akışını ve kuantum mekaniksel etkileşimleri bünyesinde barındırır. Bu iki alanın iç içe geçmesi derin bir gerçeği vurgulamaktadır. Akıl ile madde arasında keskin bir ayrım olamaz. İç içe geçmiş durumdalar ve her biri bir diğerini doğuruyor ve etkiliyor. Bu anlatının derinliklerine indikçe kendimizi devlerin omuzlarında buluyoruz. David Bohm, Niels Bohr, John von Neumann, John Eccles ve Roger Penrose gibi kuantum fiziği ve sinir biliminin öncülerinin tümü kuantum teorisiyle bilinç arasındaki cezbedici paralelliklerin ipuçlarını vermişlerdir. Bu gelişen tartışma bilim tarihinde insan bilincinin incelenmesinin nihayet modern bilimsel araştırma tarafından kucaklandığı yeni bir bölümün habercisidir. Bilinç ve zihin dinamiklerinde kuantum teorisine ait kanunların etkisinin olduğu düşünülmektedir. Karmaşık bir fiziksel sistem olarak makroskopik nöron sisteminden oluşan insan beyninin mikroskop altı dünyası bilinci zihni meydana getirir. Zihin ve madde arasında keskin bir ayrım yapmak oldukça zordur. Bu bağlamda fiziğin nörobilimle olan evliliği yeni bir olay değildir. Bu insan deneyimlerinin Newton fiziğinin insan davranışlarını yansıtan nedensellik, sıra ve mekansallık ile ilgili işaretlerini taşıdığını zekice gözlemleyen Immanuel Kant'ın 1787'deki aydınlanması kadar eski bir hikayedir. Bu anlatı Hodgkin, Huxley ve Katz'ın 1952'deki öncü çalışmasıyla büyük bir adım attı. Kalamar sinir hücresi aksonlarındaki potasyum iletimini elektriksel denklemler şeklinde tanımlamışlardır. Bu füzyon sinir iletiminin elektriksel özelliklerinin yapay olarak modellenebileceğini ortaya çıkardı. Bu fizik ve matematiğin sinir sistemi çalışmalarına entegrasyonunu hızlandıran bir keşifti. RAL tarafından 1959'da dendritik kablo modelinin geliştirilmesi, 1995'te Genesis bilgisayar programı ve 1988'de göz hareketinin yönlerini ve genliklerini tahmin etme yeteneği bu gelişen ilişkinin kanıtları olarak hizmet etmektedir. Sinir hücrelerinde alınan vektör averajı kayıtları ile göz hareketlerinin genliği ve yönü önceden tespit edilmiştir. Motor beyin korteksi üzerinden yapılan kayıtların ortalamaları alınarak da hayvanlardaki uzuvların hareketleri önceden kestirilmiştir. Yine de sinir biliminin evrim hikayesi beyni biyolojik olarak anlamamız için zemin hazırlarken zihnin alanını yani res cognitas'ı ihmal eden ve bizi bir beyin modeliyle baş başa bırakan Newton fiziğinin sınırlamaları tarafından gölgelenmektedir. Beynin bölümlerine klasik nesneler gibi odaklanan nörobiyologlar genellikle daha küçük ölçeklerde etkili olan kuantum etkilerini gözden kaçırıyor ve beyni akılsız ve bilinçsiz hale getiriyor. Hücresel aktiviteyi bileşik bir bilince entegre eden sinaptik yapıştırıcı hala bulunması zor bir konu. Kuantum mekaniğinin 20. yüzyılın başlarındaki yükselişi maddenin içerebileceği başka bir şeyi keşfetme görevine nörobilimcilerin değil fizikçilerin öncülük etmesiyle çok önemli bir değişime işaret etti. Bu arayış klasik fiziğin deterministik doğasına kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasıyla meydan okuyarak ve özgür iradeyle bir bağlantıya işaret ederek bilinci fiziğin dokusuna işledi. Alfred J. Lotka gibi biyologların öncü çalışmaları ve Bose-Einstein yoğuşması gibi teorik önermeler ve bunun beynin bütünsel ve tutarlı işleyişini anlamaya yönelik sonuçları bilincin fiziksel dünyaya paralel bir kuantum desteğine işaret etmektedir. James Culbertson'ın bilincin göreceli bir uzay zaman olgusu olduğu
ve her nesnenin bir bilinç derecesine sahip olduğu yönündeki devrim niteliğindeki fikri, zihin anlayışımızı beynin sınırlarının ötesine genişleterek hafıza ve bilincin sinirsel devrelerimizde değil, uzay zamanın kendi dokusunda bulunduğunu öne sürüyor. Evan Horace Walker tarafından sinaptik tünelleme modelinin tanıtılması, klasik fiziğin sınırlarını daha da zorluyor. Parçacıkların görünüşte üstesinden gelemeyecekleri engelleri aşabileceği kuantum kavramını benimsiyor. Bu kavram sinaptik aktarım ve belki de bilincin kendisi için umut verici bir şekilde kuantum mekaniksel bir temel öneren kavramdır. Bose-Einstein yoğuşması mekanizması zihni modellemek için ileri sürülmüştür. Bose-Einstein yoğuşmasına göre bütün oluşturan birimler bazı fiziksel şartlar altında eş durumlu, eş fazlı olarak davranırlar. O sistemi oluşturan bütün parçalar kolektif bir davranış sergilerler ve eş durumlu bir ritme uyarlar. Herbert Fröhlich, Bose-Einstein yoğuşmalarının biyolojik sistemlerde de olabileceğini, biyolojik osilatörlerin kökeninde bu eş durumların bulunabileceğini kanıtlamıştır. 1989'da fizikçi Ian Marshall, beynimizdeki maddenin kozmosu yansıtan durumlarını işaret etmiş ve nöron zarlarında Bose-Einstein yoğunlaşması olabileceğini göstermiştir. Bu türden yoğunlaşmaların bütüncül özellikleri ve bilinç arasında benzerlikler olduğu gözlemlenmiştir. Ve bu bağlamda bilincin Bose-Einstein yoğunlaşması gibi bir uyarımdan kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre Fröhlich benzeri yoğunlaşmalar elektrik alanla uyarılır uyarılmaz bilinçli deneyim ortaya çıkıyordu. Beyin arka plandaki kuantum eş durum ile sürekli dinamik bir ilişki halinde bulunuyordu. Eccles, Friedrich Beck ile işbirliği içinde enerjinin korunumunu ihlal etmeyen bir zihin-beyin etkileşim modeli önerdi. Bu bağlamda Eccles'ın sinaptik aktarıma ilişkin kuantum mekaniksel modeli, bilincin gerçekliğin kuantum temellerinden ortaya çıktığı bir evrene işaret etmekteydi. Beck ve Eccles tarafından 1992'de açıklandığı gibi sinaptik kesicik salınımındaki kuantum belirsizliğine ve Conrad'ın aynı yıl sinir hücresi proteinleri üzerinde yaptığı çalışmalarda kuantum beyni hakkındaki anlayışımıza yeni katmanlar eklemektedir. Kuantum dünyasındaki bu macera, şans eseri bir işbirliği içinde kuantum bilinci teorilerini beyindeki mikrotübüllerin biyolojik mimarisiyle birleştiren Roger Penrose ve Stuart Hameroff ile çok önemli bir ana ulaştı. Cesur hipotezleri, bilincin beynin mikrotübül ağlarındaki kuantum hesaplamalarından ortaya çıktığı, sinir biliminin ve kuantum fiziğinin sınırlarını zorlayan, devrim niteliğinde ama oldukça tartışmalı bir bilinç modeli sunan bir senaryo önermekteydi. Sir Roger Penrose'a göre beyinde kuantum mekaniksel işlemlerin olabileceği bölge, sinir hücrelerinde yoğun olarak bulunan mikrotübüller bölgeleridir. Sinir hücreleri içinde mikrotübül ağları bulunmaktadır ve bunlar sürekli etkileşim içerisindedir. Bu durumu beyin açısından ele aldığımızda nesnel indirgeme olgusu, muhtemelen mikrotübüller içindeki eş durumda akışlara yaptığı etki dolayısıyla beyni önemli ölçüde etkilemektedir. Beyinde meydana gelen üst üste binme durumunda her bileşen, öteki bileşenlerin yaptıklarından bağımsız bir hesaplama gerçekleştirmektedir. Hücre duvarında yer alan mikrotübüller, nöronların işlevlerini gerçekleştirmelerinde örgütleyici bir görev sahiptir. Bu yüzden mikrotübüllerin bir kuantum dolanıklığı halinde bulunduğu varsayılmaktadır. Ancak sıcak ve ıslak bir ortamda olan beyin, bu tür teorilerin önerdiği tutarlı kuantum durumlarını sürdürmek için pek olası bir aday gibi görünmüyor. Bilgisayar bilimcisi James Calvert'ın bilinci uzay zamanın göreceli bir bulgusu olduğunu ve her nesnenin bir dereceye kadar bilinçli olabileceğini ileri sürmüştür. Tüm uzay zaman olayları bilinçlidir ve diğer uzay zaman olaylarının bilincindedir. Bir uzay zaman deneyimi durağandır, uzay zaman olayının donmuş anıdır. Tüm öznel deneyimler psiko uzaylarda yer alırlar ve beynimizdeki özelleşmiş bölgeler zamanın aktığı duygusunu meydana getirirler. Bir olayın belleği uzay zamanın olayının yeniden deneyimlenmesidir. Bilinçli bellek uzay zamanın içerisinde yer alır. İki bilinçli sistemin özünde aynı materyallerden yapılmış olmasına karşın uzay zaman deneyimleri farklı olduğu için bilinç düzeyleri de farklıdır. Bununla birlikte kuantum tünelleme olgusunu içeren bilinç modelleri de mevcuttur. Kuantum tünellemesine göre bir engeli aşmak için yeterli enerjisi olmayan bir kuantum parçacığı bu engeli aşma olasılığına sahiptir. Elektronlar sinir hücrelerinin birbiriyle bağlantıya geçtiği sinaptik boşluklarda tünelleme yaparlar. David Bohm, beynin holografik bir evrende bir hologram olarak çalıştığını ileri sürmüştür. Hologramlar fiziksel nesnelerdir ve bir nesnenin 3 boyutlu görüntüsünü içerirler. Oluşan kayıt görüntünün her bir parçası bütünün tüm özelliklerini içerir. Beynin birçok özelliği hologram özellikleriyle karşılaştırılmış ve belleğin
tüm beyinde yayıldığı ve bu yayılmanın da holografi prensiplerine göre olduğu gözlemlenmiştir. Bellek sinir hücrelerinde değil, daha ziyade bir dalga fonksiyonunun girişim örüntüsü şeklinde kaydedilir. Duyusal bir algı, beyin dalgası halinde bir elektromanyetik aktivasyon gibi beyin içerisinde yayılır. Farklı dalgalar beyinde yayılırken birbirleriyle etkileşir. Dalgaların etkileşimi de kuantum mekaniksel etkileşimlerin bir sonucudur. Karl Pribram'a göre bilinç temel olarak nöronlar arası dendritik işlemlerin sonucunda ortaya çıkar. Bilinçsiz otomat hareketler ise aksonal ateşlemelerin bir sonucudur. John Eccles da beyin kabuğundaki sinir hücreleri arası bölgelerin kuantum mekaniksel olarak çalışabileceğini iddia etmiştir ve bağlantı yerlerinde sinir ileticilerinin salınımlarının kuantum belirsizlik ilkesine göre davrandığını gösteren bir makale yayınlamıştır. Eccles'a göre madde olmayan zihin yani psikon kuantum sıçramaları ile sinirleri uyarmakta ve bedensel hareketleri meydana getirmektedir. Beyin kabuğunun esas birimi dendronlardır ve bu dendronların karşılığı olarak zihinsel temsilciler olan psikonlar aracılığıyla bilinçli deneyimin birliği zihinsel birimlerle bağlantılıdır. İstemli hareket, niyeti ve düşüncesi ile psikonlar dendronlar üzerinde etki eder ve seçilen sinir hücrelerinin ateşlenme olasılığını artırır. Psikonlar arasındaki etkileşim zihnimizin iç dünyasını ve algılarımızın birliğini oluşturmuştur. Nick Herbert da kuantum animizm düşüncesini öne sürerek bilincin doğanın bir özelliği olduğunu belirtmiştir. Bilincin sadece beyin ve sinir sistemi olan canlılara ait bir özellik olmadığını, cansız tüm maddede de belli bir seviyede bilinç olduğunu iddia etmiştir. Henry Stapp ise klasik fiziğin bütünün parçalarının toplamından nasıl daha fazla olabileceğini açıklayamadığından, bilinci açıklamada yetersiz kaldığını ileri sürerek kuantum mekaniğinin bunu açıklayabildiğini ve dolayısıyla beyinde kuantum mekanik teorisinin işleyiş mekanizmasını öne sürdü. Buna göre bilincin kuantum teorisi 3 basamaklıdır. Birinci basamak Schrödinger işlemidir. Sistemin mevcut durumunu tahmin eder. İkinci basamak ise Heisenberg belirsizliğidir. Bu da bilinçli yapılan bir seçimde ortaya çıkar. Bir şeyi doğaya bir soru sorduğumuzda, yani onu bağlamsalcılığa göre ölçerek çökmeye zorladığımızda kesin olarak bilebiliriz. Soruya bağlı olarak evrenin durumu etkilenir. Üçüncü ve son işlem de Dirac işlemidir. Bu da soruya yanıt verilmesi işlemidir. Fizikçi Kunio Yasue ve Gordon Globus beyni bir kuantum ölçüm aracı olarak kabul etmeyerek bir kuantum alan olarak modellediler. Kuantum alan teorisine bağlı olarak kortikon kavramını türettiler. Sinir hücrelerinin bağlantı kurarak organize olmalarına gerek yoktu. Zira beynin birçok alt birimi kuantum işlemlemesi yapabilirdi. Beyni bütün olarak makroskopik bir kuantum sistemi olarak kabul ettiler. Froelich yoğunlaşmasına dayanarak sinir hücreleri zarında bazı özel moleküllerin kuantum alanı oluşturabileceği savını ileri sürdüler. Elektromanyetik alanın su ve protein molekülleriyle etkileşerek bilinci ortaya çıkaracağını da kanıtlamaya çalıştılar. Kuantum fiziğine dayalı bilinç modelinde insan aktif katılımcı olur ve doğanın bir parçası haline gelir. Her beklenen veya niyetlenen hareket deneyimsel bir yanıt veya geri bildirim meydana getirir. Beynin çalışması ve insan davranışları iyonlar, sinir ileticileri ve atomik işlemlere bağlı olduğundan kuantum mekaniği de işin içine girmelidir. Sinirsel elektrik uyarısı sinir hücrelerinin kesişim bölgelerine varınca kalsiyum iyonları hücre içine girer ve sinir ileticisinin salınımına neden olur. Kanalların açılması ve iyon hareketleri kuantum mekaniğine ait işlemlerdir. İçeri giren iyonlar sinir ileticileri içeren keseciklerden salınıma neden olurlar ya da olmazlar. Bu davranışlar kuantum mekaniksel olasılık yöntemleriyle belirlenebilir. Kuantum mekaniğinde evren düşünceler gibi tek ve bölünmez bir bütündür. Her atom altı parçacığın bireysel kuantum mekaniksel özellikleri vardır. Düşünce işlemleri ve kuantum teorisi klasik limiti arasında da benzerlik vardır. Kuantum seviyesindeki hareketler kesiklidir. Oysa klasik fizikte süreklidir. Herhangi bir mantıksal işlem parçalara ayrılarak analiz edilemez. Parçalara ayırmak anlamını değiştirir veya bozar. Mantıksal düşünce olmaksızın düşüncelerimizin sonuçlarını aktarmak mümkün olmazdı ve gerçekliklerini kontrol edemezdik. Bazı temel düşünce işlemleri mantıksal olarak tanımlanamaz. Bu nedenle ilham bir anda gelir. Genellikle uzun ve başarısız bir araştırma sürecinin ardından ortaya çıkar. Bu durum kuantum sıçraması ve birikimli potansiyeliyle benzerlik gösterir. Kimyasal ileticiler hücreler arasındaki sinaps noktaları boyunca hareketleri yoluyla sinir sistemi içindeki iletişimi sağlarlar. Çoğunlukla peptitler olan bu kimyasal ileticiler nöronlar arasında sinyal iletimi için çok önemlidir
Mini protein sayılabilecek bu peptitler 100'e kadar farklı amino asit içeren yapılardan oluşmakta ve klasik boyutta tipik olarak 10 nanometre civarında ölçülmektedirler. Bu peptitler hem nöronlar içinde hem de nöronlar arası ortamda hareketlidir ve beyin içindeki iletişimi kolaylaştırır. Bir parçacığın konumu ne kadar keskin olarak belirlenirse momentumunun o kadar az kesinlikle tahmin edilebileceğini veya tam tersi belirten kuantum fiziğindeki belirsizlik ilkesi bu peptitlere uygulanır. Bu peptitler için hızdaki spesifik bir değişiklik 0.63 nanometre bölü saniye olmakta ve bu etkilemeleri amaçlanan reseptör alanlarından çok daha büyük mesafelerde anlamlı olmaktadır. Bu durumda peptitlerin etkilerinin geleneksel olarak düşünülenden daha uzağa yayılabileceği ve potansiyel olarak yakın çevrelerinin ötesindeki reseptörleri de etkileyebileceği anlamına gelir. Parçacıkların ölçülene kadar tüm olası durumlarda mevcut olduğu süperpozisyon kavramı daha sonra peptitlerle ilişkilendirilir ve bunların aynı anda birden fazla durumda olabileceklerini düşündürür. Bu kuantum davranışı nörotransmitterlerin reseptörleriyle etkileşim şeklini etkileyebilir, davranışlarımıza ve karar verme süreçlerimize katkıda bulunabilir. Bu da kuantum olasılıklarının sinirsel iletişimde ve buna bağlı olarak biliş ve davranışta rol oynayabileceğini ima eder. Bu noktada Heisenberg belirsizlik ilkesinin sinir hücresi zarındaki kanallar boyunca hareket eden kalsiyum iyonlarına nasıl uygulanabileceği konusunu daha ayrıntılı olarak ele almak gerekirse, belirsizlik ilkesi bir parçacığın konumu ve momentumu arasındaki belirsizliği ifade eder. Bu durumda bir kalsiyum iyonunun çapına göre dalga boyunu hesaplamak için Planck sabiti, iyonun kütlesi ve belirli bir mesafe kullanılır. Dalga boyu parçacığın momentumu ile ters orantılıdır ve bu momentum da Heisenberg'in belirsizlik ilkesi kullanılarak ifade edilir. Şekilde belirtilen hesaplamaya göre belirtilen koşullar altında bir kalsiyum iyonu için dalga boyu yaklaşık 6.28 nanometre olarak bulunur. Bu değer bir kalsiyum iyonunun çapından yaklaşık birkaç angstrom ya da 0.1 nanometre civarında önemli ölçüde daha büyüktür. Bu bir kalsiyum iyonunun sadece geçtiği iyon kanalı üzerinde değil, aynı zamanda çevresindeki diğer iyon kanalları üzerinde de kuantum mekaniksel bir etkiye sahip olabileceğini gösterir. Kalsiyum iyonlarının ve kanallarının çokluğu göz önüne alındığında kuantum mekaniğinin beynin işleyişindeki rolü inkar edilmeyecek seviyededir. Bu klasik nörokimyasal etkileşimlerin ötesinde kuantum etkilerinin beynin işleyişini temelden etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Bu yorum kuantum fiziğinin mikroskopik dünyası ile sinir sisteminin karmaşık biyolojik süreçler arasındaki boşluğu doldurmakta ve kuantum mekaniğinin temel ilkelerinin sinirsel iletişim, karar verme ve genel beyin fonksiyonunda çok önemli bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Eğer sinir hücreleri arasındaki sinapslarda sinir ileticileri salınımını kuantum mekaniksel olarak tanımlayabilirsek, beyindeki sinaptik olayları toplam kuantum mekaniğindeki bütüncül beyin dalga fonksiyonu açısından da ifade edebiliriz. Herhangi bir anda gözlemlenen olayların olası durumlarının üst üste binmesi söz konusudur. Beynin alternatif seçimlerinin tümü bir arada bulunur. Uygun uyarıcı geldiğinde alternatiflerden biri seçilir ve beyinde bir bütün olarak sinirsel aktivite örüntüsü oluşabilir. Bilinçli algılama ise bunların hissedilmesi olabilir. Sinir sistemi tüm seviyelerde doğrusal olmayan davranışlar gösterir. Beyin enerji ve bilgi içeren kapalı bir sistem değil, anlam ve düşünce ile ilişkili bir sistemdir. Beyin devamlı şekilde dış dünyadan girdisi olan açık bir sistemdir. Kuantum kuramındaki en radikal kavram, bir sistemin tam halinin yani sistemi olabilecek en eksiksiz biçimde belirleyen halin, sistemin gerçek özelliklerinin bir birikimiyle tam olarak verilemeyeceği, buna ek olarak gizli durumları da içermesi gerektiğidir. Gizli durum fikri üst üste binme ilkesinde saklıdır. Bir kuantum sisteminin herhangi bir özelliği Hilbert uzayında bir durum vektörü yardımıyla tanımlanır. Bu vektör sistemin tüm olası durumlarının bir süperpozisyonu yani üst üste binmesi olarak kabul edilir. Gizli durumlar fikri kuantum mekaniğinde bir sistemin tam bir açıklamasına klasik fizikten farklı olarak yalnızca gözlemlenebilir özelliklerin bir listesiyle değil, aynı zamanda bu özelliklerin süperpozisyonlarıyla da verilmesi gerektiğini öne sürer. Bu kuantum sisteminin tek bir özelliğe veya duruma sahip olmak yerine birden fazla olası durumun bir kombinasyonu olarak var olabileceği anlamına gelir. Kuantum mekaniğinde ölçüm, sistem durumunu değiştirebilir. Bu olaya genellikle dalga fonksiyonunun çöküşü denir. Bir ölçüm yapıldığında sistemin dalga fonksiyonu, ölçülen özelliklerle ilişkili olan baz vektörlerden birine çöker. Bu süreç kuantum mekaniğindeki nesnel rastgeleliğin bir örneğidir. Yani ölçüm sonucu olasılıkların kuantum mekaniksel dağılımı tarafından belirlenen nesnel bir rastgelelikle gerçekleşir. Nesnel belirsizlik, nesnel rastgelelik ve nesnel olasılıktan meydana gelen bu özellikler
kuantum halinin bir gizli durumlar ağı olarak nitelenmesiyle bir araya toplanır. Kuantum kuramındaki ikinci radikal kavram ise dolanıklık kavramıdır. Dolanık bir sistemde parçacığın bir özelliğinin gerçek kılındığı bir süreçte, yani ölçüm yapıldığında, ikizinin özelliği de otomatik olarak gerçekliğe kavuşacaktır. Bu şartlar altında dolanıklık, gizil durumların ikili biçimde gerçekleşmesini gerektirmektedir. Gizil durumlar, donuk bir ilkel zihinsel etkinlik ile yüksek seviyeli bir bilinç arasında meydana gelen çatallaşmanın birleştirebileceği bir araç konumundadır. Zihnin tek başına bir birlik ve bütünlüğe sahip olması ancak beynin önemli bir kısma yayılan bir tür kuantum eş durumluluğun olması sayesinde mümkündür. Üst üste binme durumunun nesnel indirgenmesi, gözlemlenebilir bir niceliğin, gerçek değerinin başlangıçta olanaklı olan geniş bir değerler kümesinin içinden seçilmesidir. Zihin kuramı açısından böyle bir gerçekleşmenin kaçınılmaz oluşu, bilinçli deneyimlerimizde bir belirliliğe sahip duyguların ve düşüncelerin yer alması gerçeğiyle desteklenmektedir. Öyle zihinsel fenomenler vardır ki kuantum fiziğiyle analojileri kurulmaktadır. Bilinçlilik ile bilinçsizlik halleri arasındaki geçişler, kasıtlılık, Freudçu simgecilikte göze çarpan çok anlamlılık durumları ile birbirinden ayrılması olanaksız haller, bilincin pasif ve aktif yönlerine ilişkin zamanlamaları ölçen Kombuher ve Libet deneyleri gibi. Kuantum kuramının zihin üzerinde ciddi bir uygulaması ayrıca gözlemlenebilir nicelik kümelerinin ve uzaysal hallerin matematiksel yapısını da göz önüne almak zorundadır. Zihin hallerinin uzayı söz konusu olduğunda bu uzayın Hilbert uzayının yapısına sahip olması muhtemeldir. Bir zihin halinden başka bir zihin haline geçiş olasılığının belirlenmesi amacıyla özel olarak bu iki zihin hali arasında bir iç çarpım tanımlanabilir. Klasik istatistiksel mekanikle bir karışım halinin saf hallerin bir birleşimi cinsinden birden fazla yolla ifade edilmesi kavramının da bu perspektifte ele alınması gereklidir. Gizli durumların gerçeklik kazanması problemi, ölçme problemi ya da dalga paketinin indirgenmesi problemi olarak da bilinir. Kuantum kuramı bir fiziksel sistemi nesnel yoldan tanımlamaya çalıştığında, sistemin belli bir halde nesne olarak belirsiz durumda bulunan, ancak ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından belirli bir hale geçen bir takım gözlemlenebilir nicelikleri söz konusudur. Kuantum sisteminde bir ölçüm cihazı kullandığınızda bu olasılık dalgalarıyla etkileşime girersiniz. Ölçüm işlemi yapıldığında sistemin son durumu, ölçüm cihazının gösterebileceği farklı sonuçların tek bir sonuca çökmesi durumu olmaktadır. Ölçümden önce kuantum sistemleri üniter evrim adı verilen bir prensibe göre gelişir. Burada dalga fonksiyonları Schrödinger denklemine göre zaman içerisinde sonsuz ve öngörülebilir şekilde değişir. Ölçüm sürecinin bir noktasında bu öngörülebilir evrimi durmakta, devre dışı kalmakta ve sistem belirli bir duruma gerçeklik kazanma haline geçmektedir. Bu geçişin tam olarak gerçekleştiği an dalga fonksiyonunun çöküşü kuantum fiziğinde hala bir tartışma ve araştırma konusudur. Kuantum süperpozisyondan belli bir duruma geçişin gerçekleşebileceği iki olası alan öne sürülmektedir. Bunlardan birincisi fiziksel alan, uzay zaman içindeki mikroskopik ve makroskopik nesneler arasındaki dolanıklığı içeren ve ikincisi de zihinsel bir alan. Bu da gözlemcinin zihnini içerir. Roger Penrose, gerçekliğin farklı uzay zaman geometrilerinin üst üste gelmesinden kaynaklanan istikrarsızlığa dayalı fiziksel bir süreçten dolayı ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Penrose'a göre bu üst üste binmiş durumlar arasındaki enerji farkı ne kadar büyük olursa üst üste gelmenin süresi de o kadar kısa olur. Bu da enerji zaman belirsizliğinden, yani Heisenberg'in enerji zaman belirsizliğinden türetilmektedir. Bu kavram Penrose'un bilinç ve kuantum mekaniğinin beyindeki rolü hakkındaki fikirleriyle bağlantılıdır. Bilincin ortaya çıkması için beyinde benzer süperpozisyonların ve bunların hızlı çözümlenmesinin önemli enerji farklılıkları nedeniyle gerekli olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca Whitehead'in görüşü açısından bakıldığında gizli durumların gözlemcinin psikesi sayesinde gerçeklik kazanması hipotezi, düşük seviyedeki moleküllerin organizasyonu sonucunda yüksek seviyeli bir zihinsel etkinliğin ortaya çıkması ve bu zihinsel etkinliğin kuantum dinamiğini değişikliğe uğratma kapasitesinin doğadaki tüm sistemlerde mevcut olabildiği şeklindedir. Kuantum mekaniğinin iki ana yöntemi olan U ve R arasındaki uyuşmazlık tanımlanmaktadır. U, üniter evrim olarak adlandırılır. Tümüyle belirleyici Schrödinger denklemidir. R, bir gözlem yapıldığında olasılıksal durum vektörünün indirgenmesidir. Bu bağlamda kuantum kütle çekimi kuramı UR sentezini içermelidir. Durum vektörü indirgenmesinin kütle çekimsel bir olgu olduğuna dair kapsamlı teoriler vardır. Schrödinger denkleminde konumların momentumlara göre türevlenmesi yöntemi eğrilikli uzay zaman geometrisiyle uyuşmaz. Önemli oranda uzay zaman eğriliği olur olmaz kuantum doğrusal birleştirim kuralları bir yana bırakılmalıdır. Bir graviton kuantum kuramı uyarınca eğriliğin kabul edilen en küçük birimidir.
Eğrilik ölçümü bir graviton ölçeğinde veya daha fazla olduğu düzeyde doğrusal birleştirme kuralları U yöntemi uyarınca gravitonlara uygulandığında değiştirilmiş olur ve bunun yerini bir tür zamanda simetrik olmayan ve doğrusal olmayan kararsızlık alır. Sistem seçeneklerden birine veya ötekine sıçrama yapar ve R yöntemi devreye girer. R yöntemi herhangi bir bilinç müdahalesi olmadan tümüyle nesnel bir tarzda ve kendiliğinden oluşur. EPR tipi deneylerden bir odanın bir ucundaki bir gözlem, yani fotoselin kayıt yapması, odanın öteki ucundaki durum vektörünün aynı anda eş zamanlı olarak indirgenmesini sağlayabilir. Ancak özel görelilik ile uyumlu, tamamen nesnel bir durum vektörü indirgenmesi kuramının inşa edilmesi son derece zordur. Çünkü eş zamanlı eylem kavramı göreceliğe göre mümkün değildir. Dalga fonksiyonunun nesne indirgemesi olgusu eş durumluluktan çıkmanın bir çeşididir. Böyle bir eş durumluluktan çıkmanın ortamla etkileşime girme ya da uzay zaman topolojisinde meydana gelen dalgalanmalar sonucu gerçekleşmesi mümkündür. Ancak henüz nesne indirgemenin ne zaman gerçekleştiğini hesaplayabilmemizi sağlayan ayrıntılı bir kuram ortaya konulamamıştır. Beyinde nesne indirgemeyi gerçekleştirecek fiziksel özelliklere sahip yapıların bulunması gerekmektedir. Öyle yapılar ki uzak mesafelere etkileri yayılan, iyi yalıtılmış ve saniyelerin 6 mertebesinde süren kuantum hallerinin ortaya çıkmasına ve böyle hallerin içerdiği dolanıklıkların beynin görece geniş, muhtemelen tek seferde binlerce nöronu içeren bölgelerine yayılmalarına imkan tanısınlar. Bunun gibi bir hali destekleyebilmek için çok hassas bir iç yapılanmaya, muhtemelen kristal gibi bir yapılanmaya sahip olan ve sinapsların güçleri üzerinde önemli etkilerde bulunabilen biyolojik yapılara gereksinim duymaktayız. Bilinen biçimiyle sinirsel iletim kendi başına yeterli değildir. Çünkü gerekli yalıtımı sağlamak oldukça zordur. Sinaps öncesi kabarcıklı kafes yapısı türü yapılar bu işlemin sağlanmasında bir görev üstlenmiş olabilirler. Eğer nesnel indirgeme devreye girmezse uzay zamanı farklı bileşenler arasındaki ayrımlar gittikçe büyümekte ve göründüğü kadarıyla deneyimlenen şeyden daha çok sapmaktadır. Toparlayacak olursak nöral sinyallerin karmaşıklıkları, nörotransmitterlerin salınımı, iyon kanallarının açılıp kapanması, tüm bunlar kuantum mekaniğinin merceğinden görülebilir ve hayal ettiğimizden çok daha birbirine bağlı ve dinamik bir evrene işaret eder. Parçacıkların hem dalga hem de parçacık benzeri özellikler sergilemesi gibi düşüncelerimiz ve dilimiz de hem bütünsel hem de ayrık olanı bünyesinde barındırır. Kuantum dünyası zihin ve maddenin ayrı varlıklar değil, birleşik bir bütünün birbirine bağlı yönleri olduğu bir vizyon sunar. Bir de karşıt görüşler açısından bir değerlendirme yapacak olursak, kuantum fenomenlerinin karmaşıklıklarını kesin ampirik kanıtı olmadan bilinç veya özgür irade gibi kavramlarla eşitlemek, hem fiziksel hem de zihinsel alemlerin derin doğasını aşırı basitleştirmektir. Dahası kuantum mekaniğinin kalbine indiğimizde gözlemci ve bilinç gibi terimler sıklıkla ortaya çıkıyor ve bu da kuantum dünyası ile insan deneyimi alanı arasında yakın bir bağlantı olduğunu akla getirse de daha yakından incelendiğinde kuantum mekaniğinin temel iddiaları ile sinir biliminin ampirik veriler arasında bir karşıtlığın olabileceği fikri de güçlenmektedir. Stephen Hawking bilinci açıklamak için kuantum mekaniğinin uygulanmasına yönelik şüphelerini dile getirmiştir. Hawking biyolojinin sonuçta kimyaya ve kimyanın da fiziğe temellendiği indirgemeci bir yaklaşımı savunsa da bu zinciri kuantum mekaniği alanı içindeki bilinci kapsayacak şekilde genişletmekten çekinmiştir. Victor Stenger ve diğerleri kuantum teorisinin dilinin ve kavramlarının ampirik bilimden ziyade felsefe maneviyatla daha fazla uyum sağlayan evrensel bir karşılıklı bağlantı önermek için yanlış kullanıldığını öne sürerek kuantum mekaniğinin romantikleştirilmesine karşı uyarıda bulunmuşlardır. Bilim özü itibariyle dinamik, sürekli gelişen bir arayıştır. Değişimi memnuniyetle karşılayan, teorilerini yeni kanıtlar ışığında sorgulayan, geliştiren ve tamamen değiştiren bir süreçtir. Kuantum mekaniği ile sinir bilimi arasındaki bu diyaloğun geleceği, bilincin potansiyel kuantum temellerinin araştırılması, sorgulamaya, deney yapmaya ve hayal kurmaya cesaret eden bilim insanları ve düşünürlerin titiz çalışmalarında ortaya çıkacaktır. Ancak bu soruların nihai yanıtları hayal edilmemiş bir alanda sinir bilimi ile kuantum fiziğinin yakınlaşmasının bilincin ve evrenin esrarengiz dansını aydınlattığı bir gelecekte yatıyor olabilir. Walker'ın sinaptik boşluk kuantum bilinç teorisinden Pitcairn'in topolojik geometri dinamiğine kadar bilincin kuantum teorileri bizi gerçekliğin doğasını ve onun içindeki yerimizi yeniden düşünmeye sevk etmektedir. Hem bilincin hem de kuantum mekaniğinin açıklanamaz doğasını vurgulamak ile birlikte bu iki açıklanamaz alanın birbirini açıklayabileceği ilginç bir fikirden de yararlanılmıştır. Bu bilinç ve zihin konularına yönelik araştırmalarda kuantum teorisinin potansiyel olarak yeni roller açabileceğini ima eder. Bu fikirler bilim dünyasında halen tartışmalıdır.
Beyin ve bilincin kuantum mekaniksel açıklamaları bazı araştırmacılar tarafından spekülatif ve yetersiz kanıtlanmış olarak görülürken, diğerleri bu yaklaşımların yeni hipotezler ve araştırma yolları sunabileceğini savunmaktadır. Her durumda bu tür spekülatif fikirlerin bilimsel araştırma ve tartışmayı teşvik ettiği ve potansiyel olarak yeni keşiflere yol açabileceği açıktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.